Videoyu beğenin ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Bir zamanlar küçük bir köyde yaşlı bir oyuncakçı vardı. Adı Geppetto'ydu ve yalnız yaşıyordu ama kalbi sevgi doluydu. Geppetto her akşam atölyesinde tahta oyuncaklar yapardı. En sevdiği işiydi ve her oyuncağa çok özen gösterirdi. Bir gece Geppetto özel bir kukla yaptı. Tahta bir çocuk. Ona Pinokyo adını verdi ve yalnızlığı sona erdi sanki. "Keşke gerçek bir oğlum olsaydı," diye fısıldadı Geppetto. Pinokyo'yu kucakladı ve gökyüzündeki en parlak yıldıza baktı. Geppetto uyuduktan sonra bir mucize gerçekleşti. Mavi peri gökyüzünden indi, parlayan ışıklarla etrafı aydınlattı. Peri değneğini salladı. "Küçük Pinokyo, sen artık yaşıyorsun. Ama gerçek çocuk olmak için cesur, dürüst ve özveri dolu olmalısın." Pinokyo gözlerini açtı. Artık gerçekten yaşıyordu. Kollarını, bacaklarını oynatabiliyordu. Ne kadar heyecan vericiydi bu. Mavi peri ona küçük bir arkadaş verdi. Cır cır böceği Jiminy. O Pinokyo'nun vicdanı olacak ve doğruyu gösterecekti. Sabah olduğunda Geppetto uyandı. Pinokyo koşarak "Baba, baba," diye seslendi. Geppetto inanamadı. Sevincinden ağladı. "Gerçek bir çocuk olacaksın," dedi Geppetto mutlulukla. "Ama önce okula gitmelisin ve çok şey öğrenmelisin oğlum." Pinokyo okula doğru yürürken çok heyecanlıydı. Jiminy şapkasının üstünde oturmuş, ona yol gösteriyordu. Ama sonra karşılarına Dürüst John adında kurnaz bir tilki çıktı. Şık giyinmiş, güler yüzlüydü ama hiç dürüst değildi. "Okul mu? Sıkıcı. Sen özel bir çocuksun. Tiyatroda yıldız olmalısın," dedi tilki. Pinokyo'yu kandırmaya çalıştı. Jiminy, "Hayır, okula git," diye bağırdı. Ama Pinokyo tilkinin sözlerine inandı. Bu çok büyük bir hataydı. Tilki, Pinokyo'yu kötü bir kukla tiyatrosuna götürdü. Stromboli adında iri yarı bir adam sahnedeydi. "Dans et, şarkı söyle," diye emretti Stromboli. Pinokyo sahneye çıktı, seyirciler onu çok sevdi. Alkışlar yükseldi. Gösteri bitti. Pinokyo eve gitmek istedi. Ama Stromboli, "Hiçbir yere gidemezsin, artık benim kuklamsın," dedi. Pinokyo kafese kapatıldı. Çok korkmuştu. "Babacığım," diye ağladı. Yalnız ve üzgündü, eve dönmek istiyordu. Tam o anda mavi peri belirdi. "Neden okula gitmedin?" diye sordu. Pinokyo utanmıştı ve doğruyu söylemek istemedi. "İki canavarla dövüştüm," diye yalan söyledi Pinokyo. O anda burnu uzamaya başladı. Ne kadar yalan söylerse o kadar uzuyordu. Pinokyo ağlamaya başladı. "Özür dilerim, bir daha yalan söylemeyeceğim." Peri ona bir şans daha verdi ve burnu normale döndü. "Bir daha asla yalan söylemeyeceğim ve hep iyi olacağım," diye söz verdi Pinokyo. Jiminy de onu buldu. Çok sevindi. "Hadi eve dönelim," dedi Jiminy. Ama yolda yine başka kötü karakterler belirdi. Bu sefer bir arabacı çocukları davet ediyordu. "Eğlence adasına gidiyoruz. Oyun, şeker ve sınırsız eğlence var," dedi arabacı. Pinokyo dayanamadı. Arabaya atladı. Araba yola koyuldu. "Jiminy, kötü bir his var içimde," dedi ama Pinokyo dinlemedi. Eğlence adasına gidiyorlardı. Eğlence adası muhteşemdi. Her yerde oyuncak, şeker ve oyun vardı. Çocuklar çılgınca eğleniyorlardı. Kuralsız bir yerdi burası. Pinokyo dilediği kadar şeker yedi, oyun oynadı, yaramazlık yaptı. "Bu harika," diye düşündü. Ama bir şeyler ters gidiyordu.
Gece olunca çocuklardan biri tuhaf bir şekilde bağırdı. Kulaklarından başlayarak eşeğe dönüşmeye başlamıştı. Çok korkunçtu. "Kaç Pinokyo!" diye bağırdı Cimini. Etraf kaos içindeydi. Çocuklar eşeğe dönüşüyor, korku içinde koşuşuyorlardı. Pinokyo kulaklarını hissetti. Eşek kulakları çıkmaya başlamıştı. Ama koşmaya devam etti. Canı pahasına adadan kaçmalıydı. Suya atlayıp adadan kaçtılar. Soğuk denizde yüzdüler. Eşek kulaklarının kaybolduğunu fark ettiler. Kıl payı kurtulmuşlardı. Sonunda kıyıya vardılar. Yorgun ve ıslanmış halde eve doğru yürümeye başladılar. Pinokyo çok pişman ve üzgündü. Ama eve vardıklarında şok oldular. Geppetto orada değildi. "Komşu, seni aramaya gitti, denize açıldı," dedi korkuyla. "Hepsi benim suçum," diye ağladı Pinokyo. "Onu bulmalıyım." Hemen denize doğru koştu. Cimini de peşinden geldi. Deniz çok dalgalıydı ama Pinokyo duraksadı bile. "Babacığım," diye bağırarak dalgalara atladı. Geppetto'yu aramaya başladı. Saatlerce aradı. Yorgundu ama vazgeçmedi. Tam o anda uzakta küçük bir tekne gördü. Geppetto oradaydı. Fener sallıyordu. "Pinokyo!" diye bağırdı Geppetto sevinçle. Ama tam o anda dev bir gölge sudan çıktı. Kocaman bir balina. Monstro uyanmıştı. Monstro suyu içine çekmeye başladı. Tekne ve Pinokyo dev balinanın ağzına doğru çekiliyorlardı. Kaçmaları imkansızdı. Karanlık. Her yer karanlıktı ama sonra uzakta küçük bir ışık gördüler. Geppetto'nun feneri hala yanıyordu. "Oğlum, sonunda buldum seni," dedi Geppetto gözyaşlarıyla. Pinokyo'yu sıkıca kucakladı. İkisi de çok mutluydu ama hala tehlikedeydiler. "Buradan nasıl çıkacağız?" diye sordu Geppetto. Pinokyo düşündü, sonra bir fikir buldu. "Ateş yakarsak hapşırır belki." Ateş yaktılar. Dumanlar yukarı çıktı, Monstro'nun burnuna gitti. Balina rahatsız oldu. Hapşırmaya başladı. Hapş! Dev bir hapşırma! Monstro ağzını açtı ve her şeyi dışarı fırlattı. Pinokyo, Geppetto ve tekne havada uçuyorlardı. Büyük bir sesle suya düştüler. Ama Monstro çok sinirli olmuştu, onları takip etmeye başladı. Kocaman ağzı açıktı. "Yüz babacığım, yüz!" diye bağırdı Pinokyo. İkisi de var güçleriyle yüzüyorlardı ama balina çok hızlıydı. Kayalıklara yaklaştılar. "Az kaldı," dedi Pinokyo. Ama Monstro tam arkalarındaydı, suyu içine çekiyordu yine. Tam zamanında kayalara çıktılar. Monstro kayalara çarptı ve geri döndü. Kurtulmuşlardı. Ama Pinokyo hareketsiz yatıyordu. "Hayır, Pinokyo uyan," diye ağladı Geppetto. Pinokyo'yu kucağına aldı. Gözyaşları tahta yüzüne düştü. Kalbi kırılmıştı. Geppetto Pinokyo'yu eve götürdü. Yatağa yatırdı ve başında bekledi. "Seni çok seviyorum oğlum," dedi hüzünle. Ama tam o anda bir mucize gerçekleşti. Mavi peri tekrar belirdi, odayı sihirli ışıklarla doldurdu. Bir şey olacaktı. Pinokyo cesur oldu. Fedakarlık gösterdi ve sevdiklerini kurtardı. Artık gerçek bir çocuk olmayı hak etti, dedi peri mutlulukla. Işıklar Pinokyo'yu sardı. Tahta vücudu değişmeye başladı. Artık gerçek bir çocuk oluyordu. Gerçek et, gerçek kemik. Pinokyo gözlerini açtı. Artık gerçek gözlerdi. "Babacığım," dedi. Sesi bile değişmişti. Gerçek bir çocuk olmuştu. Geppetto inanamıyordu. Pinokyo'yu kucakladı. "Gerçek bir çocuksun. Artık gerçek oğlumsun." İkisi de sevinçten ağladı.
Artık gerçekten bir aileyiz, dedi Pinokyo mutlulukla. Geppetto ona sıkıca sarıldı. Yıllardır beklediği an gelmişti. Köy halkı haberi duydu. Herkes Geppetto'nun evine koştu. Gerçek bir mucize olmuştu. Hep birlikte kutlama yaptılar. Pinokyo artık okula gidiyordu. Gerçek bir öğrenci olarak kitaplarını taşıdı, arkadaşlar edindi. Her şey hayal ettiği gibiydi. Cimini artık Pinokyo'nun en yakın arkadaşıydı. Her zaman omzunda durur, ona doğru yolu gösterirdi. İyi bir vicdandı. Geppetto her gece Pinokyo'nun yanına gelir, iyi geceler öpücüğü verirdi. "Seni seviyorum oğlum," derdi. Pinokyo da onu çok severdi. Ve böylece Pinokyo'nun hikayesi mutlu sonla bitti. Gerçek bir çocuk, gerçek bir aile. Sonsuza kadar mutlu yaşadılar.